Yıldızların altında yeniden buluştuk, kayıp çağların arayıcısı. Hoş geldin. Şimdiye kadar geçtiğimiz yollar uzundu ama asıl hikaye şimdi filizleniyor. Zihnini geçmişe, denizin ötesine tekrar aç şimdi ve dinle burayı. Işık dünyaya ilk doğduğunda Valinor'da huzur vardı. İki ağaç gökleri gümüş ve altınla boyuyordu. Ve o ışığın altında elfler ilk şehirlerini kurdu. Valinor'da o günlerde sadece barış ve huzur vardı. Ama Arda'nın tarihinde huzur nadiren uzun sürer. Çünkü en parlak ışıklar bile kıskançlık doğurabilir. Ve Valinor'da o ışığın kaderini değiştirecek biri doğmuştu. Onun adı Feanor'du. Annesi Miriel'idi. Ve babası Noldor'un kralı Finwë'ydi ve Valinor'da huzur hüküm sürüyordu. Çocuğa Juru Finwë adı verildi. Ama zamanla dünya onu başka bir adla tanıyacaktı. Feanor. Feanor'un ruhu ateş gibiydi. Onun düşünceleri diğer elflerden daha hızlı yanıyordu. Ve Noldor halkı arasında onun bir eşi daha yoktu. Yıllar geçti. Feanor büyüdü ve Noldor arasında en mahir zanaatkar oldu. Onun elleri taşlara ve metallere başka kimsenin veremediği bir hayat veriyordu. Valinor'da yapılan en güzel eserler onun atölyesinden çıkıyordu. Fakat onun zihni artık daha büyük bir şey düşünüyordu. Çünkü Valinor'daki en büyük güzellik zanaatla değil doğayla yaratılmıştı. Telperion ve Laurelin ve Feanor onların ışığını izlerken başka bir şey gördü. Bir fikir. Işığı yakalama fikri, ışığı sonsuza kadar saklama fikri. Ve o günlerden sonra Feanor'un çalışmaları daha da yoğunlaştı. Valinor'da çok az kişi onun ne üzerinde çalıştığını biliyordu. Ama zamanla o genç zanaatkar büyüdü ve onun dehası artık tüm Valinor'da konuşuluyordu. Feanaro. Istimana. Valinor sequetiresse. Fakat büyük yetenekler çoğu zaman büyük gurur da getirir. Ve Feanor'un kalbinde o gurur büyüyordu. Çünkü o artık yalnızca bir zanaatkar değildi. O ışığın kendisine meydan okumaya hazırlanıyordu. Ve yakında Valinor'un kaderini değiştirecek bir eser yaratacaktı. Silmariller. Ve o günlerden sonra Feanor'un çalışmaları daha da yoğunlaştı.
Valinor'da çok az kişi onun ne üzerinde çalıştığını biliyordu. Ama zamanla o genç zanaatkar büyüdü ve onun dehası artık tüm Valinor'da konuşuluyordu. Ve yakında Valinor'un kaderini değiştirecek bir eser yaratacaktı. Onun atölyesinden günlerce ışık sızdı. Amintenuva. Noldor halkı onun yeni bir eser hazırladığını biliyordu. Fakat kimse bunun ne olduğunu bilmiyordu. Sonunda o an geldi ve Feanor ışığı yakaladı. 2 ağacın ışığı 3 mücevherin içine hapsedildi. Bunlara Silmariller denildi. Valinor böyle bir güzelliği daha önce görmemişti. Onların ışığı 2 ağacın hatırasını taşıyordu. Valar bile bu eser karşısında hayran kaldı. Ama Feanor onları herkesten çok seviyordu. Çünkü o mücevherlerin içinde yalnızca ışık yoktu. Onların içinde Feanor'un ruhundan da bir parça vardı. Ve bu yüzden onları kimseyle paylaşmak istemiyordu. Bu sırada Valinor hala huzurlu bir yerdi. Ama bu huzur sonsuza dek sürmeyecekti. Çünkü Valinor'da bir başkası daha özgürce dolaşmaya başlamıştı. Onun adı Melkor'du. Ve onun bakışları çoktan Silmarillere çevrilmişti. Vanimasina, Umiacenina, Merincene Feanaro Zarmar. Feanaro uvatana i Zarmar sive. Nauva varja. Dari i Rucarluna. Ama Melkor'un sözleri yalnızca merak değildi. O, kıskançlığı çoktan öğrenmişti. Ve Silmariller onun aklından çıkmıyordu. Valinor'da söylentiler yayılmaya başladı. Melkor'un sözleri zihinlere küçük şüpheler bırakıyordu. Özellikle de Noldor arasında. Ve bu sözler en çok birinin kulağına ulaşıyordu. Silmarilli, Nenyar, Uva Antanteninque. Ama o anda Valinor'un karanlık kaderi çoktan yazılmaya başlamıştı. Çünkü Melkor sabırla bekliyordu. Ama Valinor'da fısıltılar çoğalmaya başlamıştı. Melkor sabırla konuşuyordu. Sessizce işliyordu süreci. Onlara uzak diyarları anlatıyordu. Orta Dünyayı, orada kurulabilecek krallıkları ve özgür bir halk olmanın ne demek olduğunu gizlice aşılıyordu Noldor'a. Ama onun sözleri gerçeğin yalnızca bir kısmıydı. Çünkü Melkor'un aklında başka bir şey vardı. Silmariller. Ve bu mücevherlerin ışığı onu büyülüyordu. Fakat Melkor yalnızca Feanor'u hedef almıyordu. Aynı zamanda Noldor arasında da kıskançlık tohumları ekiyordu. Fingolfin, Imerturina Zatuenno, Inuersina Iluquetir. Fingolfin Lachuetsina. Bu sözler Feanor'un kalbinde bir kıvılcım yaktı. Çünkü gurur kolayca yaralanır. Ve Melkor bunu çok iyi biliyordu. Valar ise bu karanlık fısıltıları fark etmeye başlamıştı. Mornina, Artu
Tulsa. Melkor Tul. Ama artık çok geçti çünkü Melkor son hamlesini hazırlıyordu. Melkor'un sözleri sonunda beklediği yere ulaştı. Çünkü Noldor'un en ateşli ruhu artık huzursuzdu. Feanor'un öfkesi giderek büyüyordu. Tsanya karme, tsanya tsala. Arla çuen pole mapate niño. Ama o gün Tyrion'da bir toplantı vardı. Onya lana kotumo. Ukwa! Meridiana Ninja! Valinor'da ilk kez bir elf, başka bir elfe kılıç çekmişti. Fingolfin geri çekildi ama Valar bu olayı duydu ve Feanor çağrıldı. Bu, Valinor'da huzurun sonunun başlangıcıydı. Valar kendi içinde bir karar aldı ve Feanor'u huzurlarına çağırdı. Fëanor Noldoron Aranion, Noldon, Malemelmeti Alielto. Uçebinnin, nane namaramaine. Fanor, inare lienor tuluva. Ama Valar'ın kararı değişmedi. Feanor, Tyrion'dan sürgün edildi. Onun yeni evi Formenos olacaktı. Ve Feanor, Silmarilleri de yanında götürdü. Ama Valar'ın öfkesi yalnızca Feanor'a değildi. Melkor'un entrikaları ortaya çıkmıştı ve o da Valinor'dan sürgün edildi. Ama kimse bu sürgünün Valinor'un kaderini değiştireceğini henüz bilmiyordu. Melkor, Valinor'dan sürüldü. Ama onun yolu Orta Dünya'ya gitmiyordu. Çünkü o başka bir şey arıyordu. Çadin bir yaratık. Bir zamanlar Arda'nın ilk karanlığında doğmuş bir varlık. Onun adı Ungoliant'tı. O, ışığı nefretle yutan bir yaratıktı. Melkor onun mağarasına girdi. Karanlık neredeyse canlı gibiydi ve Ungoliant hareket etti. Minchuet ninna. Itsala Valinoreva. Omentielva auta. Itsala Valinoreva. Ionayen. Ve böylece karanlık Valinor'a doğru ilerledi. Valinor hala sessiz ve huzurluydu. Kimse yaklaşan felaketi bilmiyordu. Ama Pelori'nin gölgelerinde iki varlık ilerliyordu. Melkor ve Ungoliant. Melkor durdu. Uzakta Laurelin ve Telperion parlıyordu. Arda'nın en saf ışığı ve en eski güzelliği orada savunmasız bir şekilde duruyordu ve Ungoliant aç gözlerle baktı. Sinana Antalya. İşte ödülün, dedi Melkor. Ungoliant harekete geçti. Karanlık onunla birlikte ilerliyordu. Valinor'un ışığı ilk kez titredi. Ungoliant Laurelin'e ulaştı ve ağzını açtı. Işığı emmeye başladı. Altın ışık yok oluyordu. Sonra Telperion'a yöneldi ve onun ışığını da yuttu. Valinor kararmıştı.
Arda'nın en parlak ışığı söndü. Melkor sessizce güldü ama bu onun son planı değildi. Çünkü Formenos'ta başka bir ışık vardı, Silmariller. Ve Melkor onları da istiyordu. Valinor'da henüz felaketin boyutları tam olarak fark edilmemişti. Ama çok yakında tüm dünya uyanacaktı. Ve Silmarillion'un en karanlık çağlarından biri başlayacaktı. Valinor karanlığa gömülürken Melkor durmadı. Onun hedefi artık belliydi. Yönünü Formenos'a çevirdi. Çünkü orada Noldor'un ilk kralı yaşıyordu, Finwë. Feanor o gece Formenos'ta değildi ama Silmariller oradaydı. Onların ışığı karanlığın içinde bile parlıyordu. Ve Melkor kalenin kapısına ulaştı. Ungoliant gölgelerin içinde bekledi. Kapılar açıldı. Melkor. Uvani Masina Koa. La Caritas Lelia. La Tuluvalü Anle. Lana Uva Melkor. Ve o gece Noldor'un ilk kralı öldü. Melkor Silmarilleri aldı ve karanlığın içine kaçarak kayboldu. O gece Valinor sarsıldı, ışık çalındı ve umut karanlığa sürüldü. Ve Fëanor bunu henüz bilmiyordu. Ama öğrendiğinde dünya değişecekti. Çünkü o zaman bir yemin edilecekti. Bir yemin Arda'nın kaderini değiştirecek ve Noldor'un kaderi mühürlenecekti. Geri dönüşü olmayan bir yol başlayacaktı ve böylece ışık söndü. Bir kral öldü ve karanlık Silmarilleri çaldı. Ama bu yalnızca başlangıçtı.